Uluslar hava muharebesinin ilk günlerinden beri teknolojik olarak üstün savaşçılar geliştirmek ve bu savaşçıları daha fazla sayıya konuşlandırmak için sürekli olarak rekabet ettiler. Bu da silahlı kuvvetlerin savunma bütçelerinin önemli bir kısmını tüketiyor. P-51 Mustang. Bu uçak 2. Dünya Savaşı'nda Kore Savaşı ve diğer bazı çatışmalarda görev yapan uzun menzilli ve avcı bombardıman uçağı olarak Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. Ancak aynı zamanda Kuzey Afrika, Akdeniz, İtalya ve Pasifik semalarında müttefik hava kuvvetleri tarafından da kullanıldı. Tüm versiyonlarının toplam üretimi 15.586 idi. P-47. Şimdiye kadar en çok üretilen 9. savaş uçağıdır P-47 Thunder. Bu uçak çoğunlukla 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmıştır. Ayrıca Fransa, İngiltere, Sovyetler Birliği, Meksika ve Brezilya filolarında da görev yaptı. Bu uçak kısa ile orta menzilli olarak etkiliydi. Hem Avrupa hem de Pasifik bölgelerinde yüksek irtifa, havadan havaya, havadan karaya avcı uçağı olarak bulundu. Toplam 15.636 adet üretilmiştir. P-40 8 numarada Yak-9 var. Bu uçak 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Sovyetler Birliği tarafından kullanılan tek motorlu, tek kişilik, çok amaçlı bir savaş uçağıydı. 2. Dünya Savaşı düşük ve orta irtifalarda yüksek hızlarda manevra kabiliyetine sahip olduğu ve kullanımı kolay olduğu için çeşitli varyantları da mevcuttu. 1942'den 1948'e kadar toplam 16 bin genel olarak MiG-15 olarak bilinen Miyako Yangirovich tarafından tasarlanan bir Sovyet jet avcı uçağıdır. MiG-15, 13.000'den fazla üretilen süpersonik hızlara ulaşmak için üretilmiş kanatları bulunan ilk başarılı jet avcı uçaklarından biriydi. Jet uçağı lisanslarından biri olan yabancı üretim toplam 18.000 kadardır. MiG-15 hala Kore Halk Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından ileri eğitim uçağı olarak kullanılıyor. B-24 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan yüksek seyir hızına ve uzun menzile sahip olan bir uçaktır. Ağır bombardıman yükü taşıyabilme kabiliyetine sahipti. Toplam 18.188 adet üretim ile tüm zamanların en seri üretilen 10 savaş uçağı listesine giren tek ağır PO-2. Bu uçak tüm hava koşullarına uygun olarak üretilmiştir. 1978'den itibaren Sovyetler Birliği'nde imal edilen uçak diğer Sovyet dönem uçaklarından daha uzun bir süre üretimde kaldı. 1928 ile 1959 yılları arasında inşa edilmiş 20.000 ila 30.000 P-2 olduğu düşünülmektedir. Şimdiye kadar en çok üretilen 4. savaş uçağı FV-190'dır. Bu uçak 1930'ların sonlarında tasarlanmış, tek kişilik,
tek motorlu bir Alman savaş uçağıydı ve bu uçak gündüz avcı, geceleri ise bombardıman uçağı olarak kullanıldı. Şimdiye kadar 20.000 adet üretildi. Supermarine Spitfire. Bu uçak Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra birkaç müttefik askeriye de hizmet eden bir İngiliz tek kişilik savaş uçağıdır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında tek İngiliz savaş uçağıydı. Pilotlar tarafından çok sevilen uçak, önleyici, fotoğraf, keşif, avcı bombardıman uçağı ve eğitim uçağı gibi çeşitli görevleri yerine getirdi. 1950'lerde yaklaşık 20.350 BF-109. BF-109 bir önleme uçağı olarak tasarlandı. Ancak sonraki varyantlarda avcı uçağı olarak da hizmet verecek şekilde değiştirildi. Gündüz, gece tüm hava koşullarına uygun avcı uçağı 1936 ve 1945 yılları arasında toplam 33.984 adet üretildi. İL-2. İL-2 çok sayıda üretilmiş bir saldırı uçağıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından toplam 42.330 adet üretildi ve bu da onu havacılık tarihinin en çok üretilen askeri uçaklarından biri haline getirdi. Bu uçak Doğu cephesinde çok önemli bir rol oynadı. Havadan karaya saldırılarda ölümcül olduğu kanıtlandı. Bu yüzden listede görebiliyoruz ki şimdiye kadar yapılmış en seri üretilen savaş uçağıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.